Selam millet, bu videoda sizlere gözünüzden yaş getirecek ve anılarınızı canlandıracak bir çizgi dizinin bütün hikayesini anlatacağım. Bu çizgi diziyi hatırlayanların çoğunun şu an 20'li yaşların üzerinde olabileceği yönünde bir tahminim var. Zira ben 25 yaşında asrın çeyreğini devirmiş biri olarak karşınızdayım. Tarihsel olarak 2006 yılında bizleri büyüleyen bu çizgi film bir zamanlar hayallerimizi süsleyen ve bir an önce arayışlarına son vermesini beklediğimiz Dogstar. Dogstar'ın hikayesi ise inanın hiç de uzak olmayan bir gelecekte geçmekte. Tarih 2347 yılında günümüz dünyasının berbat bir halde çöplüğün ve kirlenmenin pençesi altında boğuştuğu bir zamanda geçmekte. İnsanlık teknolojide ilerlemiş ve uzayın derinliklerine seyahat ederek yeni ırklar ve gezegenler keşfetmeye başlayarak insanlığın bir adım ötesine geçmiştir. Ancak en büyük sorun artan teknolojinin getirmiş olduğu kaynak ve arkasında bıraktığı kirlilik. Ormanlar zaman içerisinde yok edilmiş, hava ve su kirlenmiş, madenlerin çıkarılması nedeniyle de dünyanın içi boşaltılmıştı. Bir gün haberlerde aniden gezegenin saat 15.30'da yaşanılamaz hale geleceği açıklandı. Bu durum insanlığın sonu gibi gözükse de insanlık yeni bir gezegen keşfederek yaşama tutunacak dal bulmuştur. Bu gezegen bizim güzel mavi gezegenimize kıyasla pembe bir şirinlikte renge sahiptir. Tüm canlılar, daha doğrusu hayvanlar kendisine has gemilere bindirilip Yeni Dünya adındaki gezegene götürülmek üzere hazırlanır. Bu gemiler devasa boyuta sahip çünkü her bir hayvana özel olan bu gemilerin gezegende var olan bütün bir türe ev sahipliği yapacaktır. Bu gemileri ise kontrol eden ve kaptanlık eden üstün teknolojideki robotlardır. En önemlisi ve hikayemizin ana gemisi olan Dogstar, devasa bir gemi olup bütün bir hikaye boyunca peşinde koştuğumuz ve maceradan maceraya atladığımız geminin ta kendisidir. Ancak bu gemi kalkış öncesi bir köpek yüzünden erken kalkış yaparak rotasından şaşmış ve bütün bir köpek ırkının kaybolmasına neden olmuştur. İşte bütün ihtişamı ve nostaljik anılarımızın canlanmasına neden olan Dogstar. Arkadaşlar, zaman içerisinde bölümlerin çoğu, hatta bırakın Türkçeyi, İngilizce bile artık kaynak kalmadığı için bölümler kaybolmuş ve bu nedenle birçoğunu izleyemedim. Ancak ana hikaye oluşturabilecek ve geçmişteki hafızamı biraz zorladığımda bazı bölümlerin hikayelerini birleştirerek size bu videoyu hazırladım. Ancak bir kanal sayesinde bu videoyu yapabildiğimi söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü Teknosansar adındaki bir kanal yıllar önce bazı bölümleri bulup hatta revize edip daha kaliteli hale getirmiş ve bunları yüklemiş ve bu adam sayesinde, daha doğrusu kişi sayesinde bu çizgi diziye ulaşabilmiş ve sizlere bu videoyu yapabilme imkanı buldum. Eğer dostum, yani Teknosansar, beni izliyorsan dostum, gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım bu adamın kanalını bulup sizler de bu videoların bazılarına erişip izleyebilirsiniz. Şu an için aktif olarak devam etmese de belki bir gün bu videoyu görüp tekrardan bu arayışa başlar ve eski nostaljik çizgi filmleri bulup bizlere sunar. Lafı fazla uzatmadan hemen geçelim. Hikayeyi burada böldüğüm için çok üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak videomuzu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan erişebilirsin. Sayının bu kadar artması beni heyecanlandırdığı için bir aylık erken erişim videoları da gelecektir. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Tüm gemiler Yeni Dünya adlı gezegene gitmek için yola çıkarken Dogstar gemisi rotadan şaşmış ve kaybolmuştur. Bu esnada ise gezegenin derinliklerinde, daha doğrusu çöplük olarak adlandırılan kısımda Bob Santino isminde dahi, acımasız, kurnaz ve ahlaksız bir adam yaşar. Bu adamın bir de onun tam zıttı bir çocuğu vardır. Geçmişte zengin ve ünlü olan bu adam iflas ederek çöplükte yaşamaya mahkum edilmiştir. Her şeyden habersiz hayatta kalmaya çalışırken karşılarına benim favori karakterlerimden biri olan Ramon Ridley çıkar. Bu adam bilim insanı olup asla banyo yapmaz ve hep çantası ile dolaşır. Ayrıca yalnızlığı da çok sever.
en önemli 3 role sahiptir. Bunlardan biri Robodog yani robot köpeklerin mucididir. İkinci kısımda ise dünyayı insanlar terk ettikten sonra o kalmayı seçmiş ve gezegeni yeniden yaşanılabilir kılmayı hedefleyerek ağaçlar dikmiştir. Üçüncü ve en önemlisi Dogstar'ın bulunmasında büyük rol oynayarak köpeklerin dünyaya dönmesini sağlamıştır. Eğer hikaye akışına devam edecek olursak insanlar gezegenden ayrılmış ve yeni dünyaya yerleşmiş. Ancak Dogstar 6 haftadır kayıp ve bulunamamıştır. Hikayenin ana kahramanları olan Glenn, Simon, Lincoln, Grain, Gemma ve Bumbah adındaki kahramanlar kayıp gemiyi aramak için babalarının gemilerini alarak yola çıkarlar. Yolda onlarca maceraya atılan ekibimiz uzayın derinliklerinde savaşırken dünyada köpeklerin yokluğunu fırsat bilen ve Ramon Ridley'in icadı olan Robodog'ları üretip satmaya başlayan Bob Santino milyarlarca dolara ve nüfusa sahip olmuştur. Ancak bu keyfin kısa sürmesini istemeyen Bob Santino haince bir plan yaparak Dogstar'ı yok etmenin yollarını arar. Kendisine dahi çocuklardan bir ekip kurarak sözde köpeklerin kurtarıcısı rolüne bürünür. Tüm maksadının ise onları yok edip kurmuş olduğu krallığını korumak olduğunu kimse fark etmez. Tek fark edenler ise Clark ailesidir. Çünkü Bob Santino'nun kurmuş olduğu dahi ekipte Lincoln Clark adındaki ve bizim ana kahramanlarımızdan bir tanesi yer almıştır. Tüm imkanların sınırsız olduğu bir ortamda kendisine süper kedi üreterek 5 ışık yılı uzaklıktaki bir köpeğin kokusunu alabilen genetik olarak değiştirilmiş bir kedi üretir. Bu kedinin ismi ise Bumbah'tır. Bob Santino bu kediyle beraber Dogstar'ı bulup yok edeceği sırada durumun farkına varan Clark ailesi kediyi alarak kaçmaya başlarlar. Maceranın başladığı bu noktada ise Clark ailesi istemeden de olsa bir düşman edinir. Bob Santino'yu. Bob Santino, Bobcat adındaki son teknoloji ürünü olan uzay gemisiyle uzayın her köşesindeki Clark ve Dogstar gemisini aramaya başlar. Tüm bunlar olurken hikayenin bir noktasında ekibimize yeni birisi katılır. Uzayın köylerinden birinde yaşayan ve onları yemek üzere kurtarmayı seçen Gemma. Gemma, kertenkele benzeri bir tür olup uzayda bir asteroitte yaşar. Clark ailesinin köpeklerine olan sevgisini görüp onların arayışına dahil olmak için hapis tutuldukları kapıyı kilitsiz bırakır. Clark ailesi bu durumdan habersiz kaçmayı başarır ve gemiye binerler. Gemiye bindiklerinde ve kalktıkları esnada ise gizlice gemiye binen ve onların macerasına dahil olan Gemma'dan habersiz yola koyulurlar. Sonrasında ise Gemma kendini ifşa eder ve gemi mürettebatının bir parçası olur. Tüm bunlar olup biterken eski dünyada ise Ramon dünya gezegenini yeşillendirmeye başlamış ve kirlilik seviyesini bir hayli düşürmüştür. Zaman içerisinde bu çizgi diziye dair bölümlerin birçoğu kaybolduğu için aradaki güzel hikayeleri sizlere aktaramıyorum. Çünkü bir sürü yan hikayeye sahip olan bu çizgi dizide bizlere ders verilebilecek ve unutulmayacak hikayeleri de bulunmaktaydı. Konuya dönecek olursak da Bob Santino ve Clark ailesinin kavgası haftalar hatta aylarca sürerken bir yere varılamaz ve Dogstar bulunamamıştır. Günlerden bir gün ise Ramon yeni icat ettiği köpek bulucu bir alet ile köpeklerin yerini bulur ve insanlığın hasret olarak çektiği köpeklerine kavuşturur. Bu esnada ise Bob Santino milyarlarca dolar kaybetmeye ve delirmeye başlamıştır. Hain planlarını sürdürürken gezegen kaynaklarını tüketmenin sonucunda yeni dünya gezegeni yok olma eşiğine gelmiştir. Bunun temel nedeni ise robot köpekleri üretmek için kullanılan dalkinit adındaki elementin bitmesiyle beraber artık kazı robotlarına ihtiyaç kalmadığı ve kapatılmasını sağladıkları esnada hatalı bir işlem sonucunda kazmaya başlayan ve kontrolsüz bir biçimde devam eden robot kazıcıların dünya gezegenine doğru ilerlemesi ve çekirdeğin dengesizleşmesine neden olması. Yeni dünya gezegeni yaşanılamaz hale gelmiştir. Tüm insanlık panik içerisindeyken Clark ailesi eski dünyanın yaşanılabilir olduğunu ve artık evimize gidebileceğimizi söyleyerek insanlara umut olmuştur. Tüm insanlık bir kez daha kurtulmuş ancak yine yok edecekleri gezegenlerine geri gelmiştir. Köpekler kurtulmuş ve Dogstar hikayesi de burada sona ermiştir. Benim çocukluğumda izlediğim bu çizgi dizinin bölümlerini bulmak ve izlemek beni oldukça duygulandırdığını itiraf etmem gerek.
Keşke eski çizgi dizilerin bölümlerine ulaşabilsem ve tekrar izleyebilsem. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda özellikle bu video hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.